Şimdi herhangi bir video izliyoruz. Video böyle gayet masumane gözüküyor birçok cihette ki öyledir yani niyetlerde bir problem yoktur. Biz teknik bir şey konuşmak için değerlendiriyoruz. İnsanlar bir elmayı, bir şeftaliyi, bir çileği anlatırken 1'e 1000 veren toprak diyor değil mi? Yani bir toprakta 1'e 1000 verme eylemini gerçekleştirebilecek yetilerin olmadığını anlamak şarttır ki bunların Allah'tan olduğunu bilebilesin. Şimdi biz buralarda yanılgı içerisindeyiz. Bir süt içiyoruz, diyoruz ki ay bu sütü de keçi, koyun ne güzel bana verdi, inek ne güzel verdi diyoruz. Daha sonra birisi dediğinde ya kardeşim bunları Allah vermedi mi? Tabii ben Allah verdi demek istemiştim diyoruz ama olayın özü kaçıyor mu ondan sonra? Kaçıyor. Şimdi bir şoförün şoför olduğu tam kriz anında belli olur. Kriz anındaki refleksi, travma anındaki refleksi, oradaki manevrası o şoförün profesyonelliğini gösterir. İman da böyle bir hadisedir aslında. Zira Üstad Hazretleri tevhid melekesi maliki olmak der. Yani insanın o tevhidi meleke haline dönüşmesi icap ediyor. Bir insan ilk araba kullandığında gaz, fren, şanzıman nerededir sürekli bir karıştırır. Dur gaza bas, dur frene bas. İş kemalata dökülüp meleke olduktan sonra, profesyonellik olduktan sonra insan telefonla konuşuyor, filmler izleyen var, çiğ köfte yoğurup yiyen var geçen gördüm. Bir meleke olduktan sonra iş böyle kemalata dönüşüyor. Tevhidde bu hal olduğunda biz toprağa baktığımızda toprak bana bu çileğin lezzetini veremez. Toprak 1'e 1000 kendisi veremez. Verecek o zaman fatura da keser. Bunları diyebilip bunların tamamını Allah'tan ancak bekleyebiliriz. İnsan bu noktada sebepleri fazla zikredip fazla kullandığında farkında değil. Eve gittiğinde akşam Allah'a bağladığını zannediyor konunun ama öyle olmuyor. Nereden anlıyoruz olmadığını? Dışarıda insanların malına ne kadar değer verdiğini görüyorsunuz. Özellikle trafik kazalarında görüyorsunuz. Bir mümin trafikte de mümin olması gerekiyor ama öyle olmuyor maalesef. Arabasının bir çizilmesinde sanki kıyamet başına kopmuş gibi davranıyor. Neden? Çünkü onu gerçekten kendisi bizzatihi çalışarak elde ettiğini, onun metalini, teknolojisini, her şeyini kendisi satın aldığını zannediyor orada. Yani Allah'ın bir şekilde nasip ettiğini en baştan bilse başına gelen olaylarda da aynı sükuneti kullanabilecek. Ya benim 3 kilo limonum vardı, öbürünün 5 kilosu vardı, şöyle oldu böyle oldu diye toprak kavgaları çok çıkıyor. Neden? Toprağın 1'e 1000 verdiğini düşünüyoruz. Toprağın benim rızkımı verdiğini düşünüyoruz. Yani biz sebepleri bağlantı kura sürekli Allah'ı aradan çıkarmış oluyoruz. Ve bu bizim itikadımızı zedeliyor mu? Ciddi manada ve tahmin edemediğimiz şekilde zedeliyor. Geçen gün bizim İhsan sokak röportajı yaptı. Sokak röportajında bir kardeş şöyle bir soru sordu. Kur'an kainatın gerçekliklerini bilimsel olarak neden anlatmıyor dedi. İnsanın yaratılış evrelerini ayrıntılı bir şekilde ya da bir demirin oluşumunu ayrıntılı bir şekilde. Mesela demiri biz indirdik diyor Hadid suresinde. Ama nova ve süpernova patlamalarından Kur'an bahsetmiyor. O ileri süreçte bizim anlayabildiğimiz şeyler. Kur'an bunu bahsediyormuş diyoruz değil mi? Şimdi bence burası çözülmesi gereken bir problem. Kur'an neden bilimsel ayrıntılara girmiyor? Bu sorunun cevabından önce Risale-i Nur'dan bir cümle okuyacağız. Buyurun. Bismihi Subhanehu. Sünuhat Risalesi. Mantıkça mukarrerdir ki... Mukarrer şüphesiz demek. Yani Üstad Hazretleri şu an mantık ilminde bir kaideden bahsediyor. Birazcık aklın nasıl çalıştığını, aklın çalışma prensiplerini bilen bir insan şu cümleyi anlayacak. Evet doğru, akıl böyle çalışıyor diyecektir. Zihin melzumdan tebeyi olarak lazıma intikal eder. Melzum demek bir şeye bağlı olan demek. Yani lazıma bağlı olan demek. Melzum ve lazım kelimelerini bir anlayalım. Şimdi oğlan melzum olursa babası da lazım olur. Oğlan babaya bağlı mı biyolojik manada? Bağlı. Limon melzum olursa ağaç lazım olur. Yumurta melzum olursa tavuk lazım olur. Tavuk melzum olursa yumurta lazım olur. Şimdi melzum ve lazım ilişkisinde bir problem var. Lazımın lazımı diyeceğimiz üçüncü sebep, hakiki sebep, müsebbibül esbab olan Allah bu ilişkide sürekli unutuluyor. Neden unutuluyor? Zihnin çalışma prensibi budur. Şimdi cümleyi bir daha okuyalım mı? Buyur. Mantıkça mukarrerdir ki... Mantık ilminde şüphesizdir ki... Zihin melzumdan tebeyi olarak lazıma intikal eder. Melzumdan lazıma geçebilir zihin. Böyle bir kapasitesi var. Evet. Ve lazımın lazımına tabii olarak etmez. Yani lazımın lazımı olan esas bu eylemlerin oluşması için hakiki yaratıcı olan Allah Azze ve Celle'ye zihin geçemiyor. Sen sebepler dünyasında boğulduğunda birinci sebepten ikinci sebebe geçebiliyorsun. Yani babadan oğula geçebiliyorsun. Ama zihnin çalışma sisteminde oradan üçüncü sebep yani hakiki sebep diyeceğimiz lazımın lazımı. Yani vacibil vücut olması zorunlu olan. Yani müsebbibül esbab sebeplerin asıl sebebi, asıl yaratıcısı olan Allah unutuluyor. Bir gün merhum Sungur abi bir sohbet esnasında sormuş. Gece ve gündüz nasıl oluşuyor biliyor musunuz demiş. O alana vakıf birisi de el kaldırarak Sungur abi
Dünya güneşin etrafında dönerken aynı zamanda kendi etrafında da döner. Ve kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur demiş. Sungur abi de yanındaki abiye şöyle bir dürterek bak görüyor musun hiç Allah dedi mi demiş. Oradan kardeş hemen yok Sungur abi bunları Allah yaratıyor deyince de hayır olay öyle değil. Olay başlı başına bu eylemi Allah'tan yaratıldığını bilmek olduğunu vurgulamış. Anlatan arkadaş melzumdan lazıma geçmiş ama olayı anlatırken olayın heyecanıyla lazımın lazımı ne oluyor? Unutuluyor. Günlük hayatımıza bakalım hep aynı yanılgı içerisindeyiz. Mesela biz bir gün muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Dedi ki ya şuralar dedi kahraman olur, şu memleketler böyle olur falan. En yiğit insan bu insan dedi. Dedim ki sahabeler nereye koyacağız o zaman? Ya sahabe başka dedi. Ya başka olur mu? Başka diye başka yere atıyoruz olayı. Başka değil. Orada da konuşacaksın sahabe efendilerimiz. Kahvaltıda da konuşacaksın. Cihatta da konuşacaksın. Yürürken de konuşacaksın. Muhabbette de konuşacaksın. O hak ettiği merkez rolünü oynamak zorunda. Yani sahabe efendilerimiz merkezde, diğer insani roller onun etrafında dolması gerekirken biz sahabe efendilerimiz o başka bir konu olarak görüyoruz. Zihnin çalışması bu cihette bizi ne yapıyor? Ciddi manada aldatıyor. Adamın bir tanesi Amerika'da 30 yılını örümceklere vermiş. Bizim de ilgi alanımızdır bilirsiniz örümcekler. Araknofobya mı deniyordu ona? Bende de çok var. Yani küçükken yaylada rahmetli anneannemlerin yaylası vardı Fındık'ta. Tam böyle işte oynadım ettim akşam oldu tam yatacağım. Yatağı bir kaldırdım. Aman nasıl çığlık ya böyle tarantula olur mu ya? Baktım kocaman tarantula. Anneanne. Benim anne tarafı Sivaslı. O da köy kadını. Yavrum dedi. Tarantulayı başörtüsünü çıkardı. Tarantulanın üstüne koydu 2 yumruk. Çat ceviz kırar gibi. Koca tarantula ya. Yani ben çocuklukla biraz abartıyor da olabilirim ama. Şimdi adamın bir tanesi 30 yılını bu örümceğe adamış bak. 30 yıl. Mana cihetiyle de bak. Hakkında bunca kitaplar yazılan örümceğin kendisi kitap olmaz mı? Yani örümcek kitabını okumuş. Bu sefer kainata kitap diyelim, örümcek sayfasını okumuş kainat kitabından. Okumuş yazmış. İşte zehiri böyle, panzehiri böyle, kılı böyle, tüyü böyle, mikronluk ölçülerdeki ördüğü örümcek ağları şöyle biz burada bahçede görüyoruz, hayret ediyoruz. Bir komanda böyle yukarı çıkıp indiğinde alkışlıyoruz komandoyu. Örümceğin yaptığı hareketi yapabilen bir komando yok ki. Kendisinden olmadığı çok belli o ahengin. Ardından anlattılar bana bu adamı. İşte 30 yıl Amerika'da örümcek tüyleri üzerinde vesaire. En son dedim ki iman etti mi dedim. Bir de mösyölerle konuştuğunu düşün yani. Örümceğin zehri falan. Abi iman etmiş mi falan deyince adama bir garip geliyor. Ya geldiler yine bağnazlar falan nazarıyla bakıyor böyle. İman etmemiş adam. Yani bu adam 30 yılını bir örümceğe veriyor ama bir örümcek kadar tekamül edemiyor, kemalata varamıyor. Çünkü melzumdan lazıma gitmiş. Ama bu eylemlerin üzerindeki ya bu örümceğin sanatını asıl işleyen sanatkara bir türlü varamamış. Biz burada efsanevi bir tablo işlesek. Kimin tablosu? Salvador Dali. O tablonun sonucunda Salvador Dali'ye hürmette bulunmasak, övgüde bulunmasak, Salvador Dali de yapıyor arkadaş falan demesek tabloyu başımıza vurur adam. Ya bu tabloyu ben yaptım, boşuna mı yaptım yani sen benim markama ihanet ediyorsun der. Salvador Dali ismine hakaret ediyorsun der. Şimdi 30 yıl boyunca örümcekle bir ilişkisi olmuş ama örümceğin esas sahibi yani sanattan sanatkara geçememiş. Melzumdan lazıma geçiyor ama hakiki sebep olan, müsebbibül esbab olan lazımın lazımına. Yani bu örümcek kendi içerisindeki bu özellikleri kendisinden olmasının imkanı yok. Bu cihazatları, bu alet edevatları nereden eğitim almış? Mesela bir demir halat yapıyorlar. Demir halatı kaç teste sokuyorlar? Acaba arabayı çeker mi, ağırlığı çeker mi falan diye özel fabrikalar açıyorlar. Örümcek çok ilginç yani. Arkasından bir yerden o inanılmaz örgüyü çıkarıyor ve bunlarla ağlar oluşturuyor. Düşmanını yem yapıyor örümcek bu durumlarla. Geçen bir video izledik değil mi? Örümcek ağına bir yılan yakalanıyor ve o yılanı av yapıyor. Ağı ile kendisine veren sistematikle yılanı kendisine av yapabiliyor. Yani böyle bir mekanizmanın bu örümcekten olamayacağını anlayamamış. Ne oluyor burada? Sebeplerle boğulduğundan dolayı asıl müsebbibül esbaba geçemiyorsun. Soruma tekrar geçeyim. Kur'an neden bilimsel ayrıntılardan bahsetmez? Sebebi belli. Mantık ilmine göre bizim zihnimiz nedenlerde boğulmaya çok müsait olduğundan Kur'an manayı sürekli Allah'ın yarattığına, Allah'ın indirdiğine, Allah'ın gönderdiğine vuruyor ki kaynaktaki, mehazdaki kutsiyet bozulmasın diye. Ben Utku'ya madde nazarıyla baktığım anda Utku'nun kıymeti kasaptaki etten daha ucuz. Çünkü o yenir, içilir. Sen yenmezsin, kuşbaşın olmaz. Adanalısın ama senin etinin kebabı bile olmaz. Madde nazarıyla baktığımda Utku'nun üzerinde parlayan bütün markaların ışıkları sönüyor. Utku neyde kalıyor? Zulmet karanlığında kalıyor. Ama ben Utku'ya Allah yani Sani Zülcelal olan sanatkarı Allah nazarıyla baktığım anda Utku'nun cihazatlarının her birisi manalı bir kitap haline dönüşüyor ve adeta güneşin aydınlıkları içerisinde Utku'yu satır satır okumuş oluyorsun. Ve kaynak kutsal bir hale geliyor. Utku'yu böyle yaratan Allah, ağaçları da böyle yaratan Allah öldükten sonra
Darüsselam'a varınca kim bilir cenneti ne güzellikte yaratır diyebiliyoruz. Sebeplerde boğuran akıl kaynağın kutsiyetini kaybeder. Bu yüzden Kur'an üslubunda sürekli Bakara suresi bulutla gölge yaptık. Yapan kim? Allah Azze ve Celle. Buradaki biz ifadesine de takılan var. Buradaki biz ifadesi bir üslubu oluşturur. Ben siz nasılsınız deyince sen 3 kişisin mi demek oluyor? Bir üslup ifadesi değil mi? Bir yücelik ifadesi oluyor. Kur'an'daki biz üslubu da bir yücelik ifadesidir. Yoksa haşa Allah'ın bir ortağı var da birlikte yapıyor ifadesi değildir. Bence anlaması basit bir olay. Belagat meselesi. Sizi yaratan biziz. Arada sebeplere girmiş mi? Girmemiş. Neden girmemiş? Kaynağın kutsiyeti, mehazdaki kutsiyet korunsun diye. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina edip süsledik? Perde var mı? Nasıl süslediğini anlatmış mı? Hayır. Neden direkt kaynağa gidiyor? Çünkü senin zihnin sebeplerde boğulmaya çok müsait. Kur'an direkt kaynağa yönlendirerek seni bundan kurtarıyor işte. Andolsun ki insanı biz yarattık. Direkt kaynakla senin aradaki bağlantı, hiç araya referans var mı? Salsadan yaratıldı, nutfeden yaratıldı. Bu ayetlerin mevcut olması kaynağın kutsallığı sende bozulmasın diye. Biz demiri indirdik Hadid suresi. Nova ve süpernova patlamalarından bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Onların dünyayı nasıl dövüp dünyada demir oluşturduğunu bahsediyor mu? Etmiyor. Bunları biz sonradan keşfedip kaynağa bağlamamız gerekiyor. Burada hususiyet kaynağın kutsallığını zihnin ve kalbin ve ruhun ve latifelerin yani imanın anlasın da o olayın kıvamı bozulmasın isteniyor. Gece ile gündüzü de biz 2 ayet olarak yarattık. Sungur abinin dediğini anladınız mı? Ne demiştik gece ve gündüz nasıl oluşuyor diyene? Bak hiç Allah'tan bahsetti mi demişti. Neden böyle diyor? Çünkü Kur'an'ın üslubu meseleleri direkt merkeze, Allah'a bağlayan bir üslup ve Kur'an bize Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor. Yani Kur'an'ın emrine göre de bizim bu üsluba sahip olmamız gerek. Bir bebeğinize baktığınızda bu hastaneden bu bebeğin doğumu çok kolay oldu dediğin anda anlam kargaşası işine giriyor. Ama sebepleri bir köşeye bırakıp ya Rabbi bir damla sudan bu bebeği bana emanet verdin hamdolsun dediğin anda bebek ve bebeğin Allah'la ilişkisi ve senin kulluk vazifen ayrı bir anlam kazanıyor. Müminin suresinde diyor ki gökten uygun ölçüde su indirdik. Onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye gücümüz yeter. Şimdi Kur'an'dan öğrendiğin anda yağmur inerken meseleyi Allah'a bağlarsın. Eğer Kur'an'ın bu üslubunu almazsan yağmurun oluşumunu belli başlı sebeplere verirsin ama bir problem yaşarsın. Nedir o problem biliyor musun? Kainatta Murat senin, benim, bahçedeki çiçeğin, limonun, elmanın, şeftalinin inanılmaz şekilde suya ihtiyacı var mı? Var. Bilimsel teknik ifadeleri bir köşeye bırakın. İhtiyacım olan suyun bana verilmesi bu şefkatten başka bir şey değil. İşte bak böyle bir fark var. Birisinde su nasıl oluştuğu konuşuyorsun ve Allah Azze ve Celle aradan hiç gözükmüyor. İnanın bu anlattığımız minvalde sayısız belgesel var. İnanılmaz güzel çekilmiş, sebeplerin dizilimi mükemmel anlatılmış ve olay tabiat anaya bırakılmış. Bak tabiat anaya bırakan olayın arkasında şefkat olduğunu yine anlamış. Ana tabiri niye geliyor? Ya bu suyu bize kim veriyorsa bunun altında bir şefkat var demiş. Bak inan ana konu burası. Sonrasındaki perde yırtılmamış işte. Sonrasında şunu yapmış. Etrafa bakmış. Ha bulut veriyor demiş. Sonra da bazıları biraz ilişki kurmuş. Bulut, ağaç, şeftali. Ha o zaman tabiat ana veriyor demiş. Daha büyük bir olgu ihtiyacı hissetmiş. Ama kaynağın kutsallığına vardığında suyu biz indirdik. Artık o suyun bütün merhalelerine, bütün kademelerine sen ibadet etmiş oluyorsun. Bak şunu bir düşünsenize. Sizi ancak ibadet edesiniz diye yarattım. Ancak ne demek yani? Benim her işi yaparken ibadet halinde olmam lazım. Yani şu mu demek? Dur namaz kılayım. Dur bir oruç tutayım. Bu demek değil. Senin bir eylem içerisindeki meseleyi Allah'a bağlayabilmen ibadetin en öz meselesidir. İbadet abd kökünden geliyor, kulluk kökünden geliyor. Namaz, oruç kökünden gelmiyor ibadet. Namaz ve oruç bir ibadettir ama bütün ibadetler bunlar değildir. Bence İslam'a yapılan en büyük zararlardan bir tanesi namaz, oruç, hac vesaire gibi bir daireye de İslam'ı sıkıştırmak. Ama suyla benim ilişkim de bir ibadet ilişkisi. Suyu yudumladığım anda ya Rabbim benim kuvve-i zayikam dilimdeki tat alma reseptörlerine bu su uyumlu, bir de mideme uyumlu, bir de âb-ı hayattır bu su yani. Sen bununla can vermeyi sen yaratıyorsun. Sebep olarak da bunu kullanıyorsun dediğin anda su ne oluyor? Yaratıcıdan sana gelen mükemmel bir mucize oluyor mu olmuyor mu? Şimdi bu kaynaktaki kutsallığı ancak kurabilmenle olabilecek bir şey. Yoksa bak bir düşünsene yani yeryüzünden su buharlaştı mı? Buharlaştı. Yukarıda bir yoğuşmaya maruz kaldı mı? Kaldı. Bir bulut oluştu orada. Daha sonra rüzgar ne yaptı? Attı bunu trene, arabaya, gemiye, uçağa. Oradan oraya götürdü. Daha sonra ne yaptı yağmur? Ah dedi aşağıda ağaçlarım suya ihtiyacı var dedi. Sıktı gözyaşlarını. Tane tane birbirleriyle birleşmeden o yağmur paraşütle inip bir yaprağa bile zarar vermeden
icraatını yaptı mı? Yaptı. Peki bunu yaparken ne oldu? Denizden tuzlu suyun tuzunu kaldırmadı. Saf su halinde kaldırdı. Tuzu kaldırsa ağaçlar ne olacak? Yanacak. Ya şimdi böyle kompleks bir yapıyı. Ay bulut ne tatlı, ay yaprak ne tatlı, ay su ne güzel, ay ne güzel ağladı bulut. Ya böyle bir şeye verilmek inanın insafsızlık. Yani olayın amacı bu değil. Yani suyun oluşmasındaki bütün evreleri bir köşeye kaldırın. Senin suya ihtiyacın var mı Fatih? Vermenin arkasında rahmet var. Başka bir şey yok. Yani icraat sahibi, yaratıcı kendi icraatını tanıttırıyor. Ben rahmet ve kerem sahibiyim. Bu yüzden ihtiyacınız olan suyu gideriyorum. Amazon ormanlarına kadar gideriyor. Dolaylı olarak oraya da ihtiyacım var. Yani yeryüzünde her şeyin birbiriyle bir korelasyonu var. O yüzden Amazonlar ormanıyla senin ilişkin illaki mevcut. Bu nazarla bakmadığında suyu biz indirdik. Yani bu ayeti kafaya bas, temel almadığında zihin melzum lazım ilişkilerinde yani sebepler yumağında boğulup kalıyor. Şu okuduğumuz cümle kitap okumanın düsturunu bile veren bir cümle. Şimdi ben bir gün İbn Haldun'un bir cümlesini okuduğumda yahu İbn Haldun bu meseleyi nasıl açıklamış dediğim anda gene bir şeyler eksik kalıyor. Ben Kur'an'ın anlattığı meseleyi İbn Haldun da acaba bana nasıl verebiliyor dediğim anda kaynak Kur'an olan kutsallığı yine mahfuz kalıyor, muhafaza edilmiş oluyor. Yani Risale-i Nur'u okurken üstadım ne diyor dediğim anda inanın bir şeyler eksik kalıyor. Kur'an'ın derin manalarını Risale-i Nur nasıl acaba bana sunmuş dediğim anda kaynağın kutsallığı kalıyor. O yüzden reşa diyor. Ne demek reşa? Sızıntı demek. Yani Kur'an kaynağından bir reşa. O yüzden lema diyor. Ne demek lema? Parıltı. O yüzden şu a diyor. Ne demek şu a? Işık demek. Neyin ışığı? Kaynak olan Kur'an'ın ışığı. Risale-i Nur'un tabirlerinde bile bunlar var. Risale-i Nur. Nur neydi? Bir kaynaktan yansıyan ışıktı. Adı bile bu yani. Kur'an fizik kitabı gibi meseleleri bize dolaylı anlatsaydı, az önceki benim yağmur oluşumunu anlattığım gibi anlatsaydı, sen esas faili göremeyecektin ve kaynağın kutsallığı sönecekti. Hatırlarsınız Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri Beyazıt Camii'nin ışıkları sönmüş gibi diyordu. Hangi hadisede diyordu? Şöyle bir ufaktan hatırlatayım. Bir gün şeytan geliyor, Kur'an'ı bir insan yazmış olamaz mı diyor. Bunu der demez Beyazıt Camii'nin elektrik düğmeleri kesilmiş gibi karanlıkta kaldım diyor. Neden? Sebeplere dayandırdığın anda kaynağın kutsallığı yitiriliyor. Kalpte ve duada da böyle. Allah'ım yardıma ihtiyacım var dediğinde bu cümlenden sonra babanı, amcanı, dayını düşündüğün anda, işini gücünü düşündüğün anda kaynağın kutsallığına yine hakaret etmiş oluyorsun. Allah'ım yardıma ihtiyacım var dediğin anda Allah'ı düşüneceksin. Direkt lazımın lazımına geçmen icap ediyor. Şimdi biz faile önem veririz. Mesela bir doktora gittiğimizde doktor ne dese önemseriz. Neden? Geldim dişçi sana. Ya şuram şöyle buram böyle. Sen de diyorsun ki şurada apse yapmış, burada iltihap olmuş. Şu apı bu apı şunu kullan. 3 gün bekle, 5 gün bekle. 7. gün gel çekeceğim, edeceğim, canını acıtacağım. Tamam diyorum yani. Üstüne bir de para veriyorum sana. Neden? Kaynağın güvenilirliği var usta burada. Bu adam doktordur. Tamam doktor ne diyorsa o. Şimdi ben gidiyorum ablama diyorum ki abla böyle bir durum var diyorum. Ablam eczacı. Diyor ki oğlum şu ilaçları kullan. Ben o ilacın prospektüsünü okumaya bilmem ama ablamı sorgulamıyorum. Ya da hanıma gidiyorum diyorum ki ya hanım şuram ağrıyor falan diyorum. O da diyor ki ya dişinin şurasında şöyle olmuş diyorum. Şöyle yap diyor tamam diyorum. Niye tamam diyorsun? Bir sorguda bakayım. Sorgulayamazsın. Sen onun kaynağına güveniyorsun artık. Sen bir doktor eczacının kaynağı kadar Kur'an'ın kaynağına güvenmediğinden dolayı onun sözlerini dinleyemiyorsun. O yüzden bu üslup önemli anladın mı? Gerçekten her şeyin Allah elinden olduğunu bilsen, gerçekten her şeyin onun ilmi dairesinde olduğunu bilsen kendini teslim edeceksin. Bak düşün yani sebepler planında biz doktor diyoruz, o bu diyoruz, eczacı diyoruz. Ama insan yani hata da yapabiliriz öyle değil mi abi? Hata yapabilecek bir kaynağa güvendiğin kadar hatadan beri olan, asla hata ona yanaşamayan Allah'a, Kur'an'a bu şekilde güvenemiyorsun. Neden güvenemiyorsun? Lazımın lazımına geçme pratik ve antrenmanı yapmadığın için. Demek başına gelen olaylarda Allah'ım senden. Bu antrenmana ihtiyacımız var mı? İnanın bana öyle ihtiyacımız var ki. Gelip de sen 100 kere diyorum derim ki 200 kere daha de. Çok affedersin. Sadece dilinde kalıp dersen yani bir münafık özelliği olabilir. Dilde diyorsun amelde demiyorsun. Dilde diyorsun ki ya rızkı veren Allah diyorsun. Masada oturuyorsun. Biri diyor ki abi iş açmışsın hayırlı olsun. Ya o nedir? Çorba parası diyorsun. Sonra ne oluyor? Hayatında en çok önemsediğin onlar oluyor. Madem çorba parası için açtın. Eskiler neden bu tabiri kullanıyor biliyor musun abi? Bu çorba parası demek tabiri aslında güzel bir tabir. Şimdi günümüzde insanlar işi çevirmek için ne diyor? Abi yeni iş açmışsın hayırlı olsun. Ya bir çorba parası için açtık. Biz bekçisiyiz. Eskiler gerçekten o sebeplerin Allah'tan olduğunu vurgulamak için bunu samimane diyormuş. Biz taptığımız malı birileri istemesin diye bu tabirleri kullanmaya başladık. Nasıl bir anlam kargaşası oldu? Ya eskiden çocuğun bekçisiyiz tabiri varmış ya. Abi çocuğun hayırlı olsun yeni doğmuş. Elhamdülillah biz de bekçisiyiz. Gerçekten bekçisisin yani. Çocuğun sahibi istediği zaman alır, istediği zaman verir. Var mı böyle bir kudreti? Var tabii ki. Şimdi kudret ondaysa sen gerçekten bekçisin. Eskiler bu tabiri çok güzel kullanırmış. Biz dilimizde kullanıyoruz ama aksiyon hayatımızda, fiili hayatımızda realize etmiyoruz. Böyle devam edersek bizim ahlakımızla dilimiz farklı söyler. Problem çıkar burada yani.
Anlam kargaşası yaşarız. Ahlakımız münafık ahlakına benzer. Bu cihette dikkat edin. Şimdi sürekli her şeyi Allah'a ver, her şeyi Allah'a ver hadisesi sende boy göstermeye başladığında dışarıdan birisi de şunu diyebilir sana. Kardeşim sen de her şeye Allah diyorsun. Her şey Allah'a verilir mi? Her şeyi Allah'a verince hiçbir şeyin anlamı kalmaz falan diyorlar. Ya sen de her şeyi Allah'a ver ve üzerine bir de araştırma da yap yani. Şimdi mesela az önceki yağmur olayını hem Allah'a ver hem de araştır yani. Bu senin araştırmana mani değil ki. Ya bu yağmuru Allah yağdırdı dedikten sonra bilimselliğe uzak kalacaksın diye bir olay yok yani. Bilim Allah'ı tanımada mükemmel bir sistem eseri yani. Bir kitabın yazarının kim olduğunu bilince o kitabı okumuyor musun? Bir filmin yapımcısının kim olduğunu bilince izlemiyor musun o filmi? İzliyorsun. Şimdi aynı mantığı devam ettir. Yağmur kitabının yazarı, yaratıcısı, sanatkarı hepsi Allah. Tamam buyur. Bildikten sonra incelemeye devam et. Bu buna mani değil yani. Ama insanlarda şöyle bir maalesef ön korku ve ön yargı mevcut. Ya sen şimdi yağmuru Allah dedikten sonra bunun bilme araştırmasını yapmasın. Ya niye yapmayayım? Yani ben yapmıyorsam sen yap, doğrusunu yap. Bir insan mehazın kutsiyetini yani lazımın lazımı meselesini anlayamazsa yakalanacağı hastalıklardan birini konuşmak istiyorum. Yakalanacağı sıradaki hastalık mahiyetten gaflet olacaktır. Ne demek oluyor bu? Mahiyet. Nefsül emrim, aslım, hakikatim, gayem, dünyadaki varoluş sebebim nedir? İnsan bunlardan ne haline düşüyor? Gafil bir hale düşüyor. Şimdi ben gafil bir çocuk olsam, değil mi? Çocuklarda vardır gaflet hali. 4 yaşında gafil bir çocuğum. Evden de külçe külçe altın bulmuşum. Gider çikolatacıya altın veririm. Baloncuya altın veririm. Pamuk şekerciye altın veririm. 1 kilo olsa 1 kilo verir miyim? Veririm. Benim için fark etmez. Şimdi insan elindekini bilmediğinde elindekinin mahiyetinde gaflet edince nereye kullanacağını da bilmiyor. Şimdi ben az önceki lazımın meselesine varamazsam benim cihazatlarım maddeden ibaret olur. Ama Allah'tan bildiğim anda bunların her birisi birer kitap hükmüne geçiyor. Diyorum ki oğlum ya bugün keyfim yerinde gidelim de şurada içelim diyorum. Sonsuz için verilmiş cihazatını 30 dakikalık bir lezzet için kullanıyorsun. Ümmetin fazlalığı için, belli başlı noktalarda evlilik hayatındaki güzellikler için verilmiş belli başlı duyguları, kuvve-i şehveye gibi bir duyguyu haramlar için kullanıyorsun. Elinde ahiret için verilen kıymetli cihazatların kıymetini bilmiyorsun. Baloncu dükkanında ucuz, içkide, muhabbette, malda, parada, mülkte harcayıp tüketiyorsun. Sonun ne olur? Elbet birisi sen o altınları nasıl baloncuya verirsin diye seni tokatlamaya başlar. Şimdi Ömer sen bana 1 milyon dolar getirsen. Mehmet abi seninle ortaklığımızı arzu ediyorum ve sana çok güveniyorum. Bu 1 milyon doları al ortak şirket. Olur mu Mehmet abi? Olur kardeşim. Sıkıntı yok. Öbür hafta geliyorsun Mehmet abi ne yaptın benim 1 milyon doları? Ortak bir iş. Ya Ömerciğim hallettik ya. Dert etme yani. Bizim Utku'da şalgam el arabası vardı. Onu satın aldım. Kaç liraya satın aldın abi? 1 milyon dolara satın aldım ama şalgamı güzel. Ne olur aramızdaki ilişki? Olay çıkar yani. İnsan böyle dişiyle ısırıp koparmak ister. Yani 1 milyon dolar şalgam arabasına verilir mi? İmkanı yok değil mi? Peki senin sonsuz için verilen bu cihazatlar rakı masasına verilir mi? Haram bir sevdaya verilir mi? 30 yıllık dünyanın mal biriktirmesine verilir mi? Verildiğinde mahiyetten gafletin sonucunda altın sahibi gelip o çocuğu tokatlıyor. Çok üzüldüm. Allah taksiratını affetsin. Geçen gün bir arkadaş attı. Çocuğun bir tanesi bir mektupla intihar etmiş ve şunu söylemiş mektubunda. Onlarca yıl bir ev almak, araba almak, halı almak, buzdolabı almak için çalışmayı reddediyorum elveda deyip intihar etmiş. Cihazatın bunun için kullanılamayacağını anlamış, nereye kullanılacağını anlayamamış. Sabredip dişini sıkmasını, sonuna kadar dişini sıkmasını gerektiğini, verilen cihazatların kendisinin değil emanet olması gerektiğini orada anlayamamış. Anlayıp Allah'a sunması gerekiyordu. Oldukça çarpıcı bir mesele. Bunca kuvvetli cihazatlar bu dünya için olmadığı çok aşikar. Ben Sefa sana dünyanın en pahalı mücevherini versem. Bunun emsali yok. 1 kilo, bir mücevher. Yani bununla ülke satın alınır diye verdim, hediye ettim. Ertesi gün geliyorum sen evde ayağı kırılmış koltuğun altına koymuşsun mücevheri. Koltuk sallanmasın diye. Ben nasıl bir travma yaşarım bunu görünce? Şaşırırım, yıkılırım Safa. Böyle olur mu derim ya. Böyle mücevher bu kadar dandik kullanır mı derim. Şimdi Allah Azze ve Celle de mücevherattan kıymetli olan bu cihazatları bize vermiş. Akıl, şuur, kalp, sevmek, şefkat etmek, el, kol, göz, duymak. Bu cihazatların tamamını maddi manevi bütün cihazatları vermiş. Ve sen ucuz yollarda kullandığını görünce tabii ahirette de bunun başka bir hesabı olur. İnsan ne zaman mahiyetten gaflet eder? Elindekilerin kıymetini lazımın lazımına bağlamadığı anda bu hale düşer. Yani bir insan 30 yıl boyunca Süleymaniye'yi incelese, muhabbet etse ama Mimar Sinan'ı sevmese çok abes olur. Demek insan önce yaratılışındaki temel gayeyi çözmesi lazım. Urfa'ya gitsem, otlayan bir tane koyunu bulsam, gözlerini bağlasam Mersin'e getirsem, önüne de ot versem yine. Hayatından bir şey değişir mi? Otlamaya devam eder, doğru mu? Geçmiş gelecek kavramı yok çünkü devam ediyor. Sana aynı şeyi yapsam, buradan alsam, tam yemekte elini gözünü bağlasam, seni gemiyle, tekneyle, uçakla neyse Kanada'ya götürsem, gözünü açsam, önüne de çok güzel pizza koysam, devam edebilir misin yemeğe? Böbreğim nerede falan değil mi? İnsan şoka girer yani.
Gözümüz açılıp ahirete vardığımızda bu şoka girmemek adına bizim ilk anlamamız gereken olay şu. Ben bu kainata ne için geldim? Benim yaratılış gayem nedir? Benim yaratılış gayem nedir dediğin anda sebeplere az önce dediğimizin zıttıyla bakabilirsin artık. Her şeye Allah namıyla baktığın anda fen ilimlerinin tamamı Allah'ı tanıtan marifetullah'a dönüşür. O zaman da sebeplere bakabilirsin işte. Kaynağını anladıktan sonra da sebepleri ne kadar kurcalarsan o kadar marifetullah'ın zenginleşir. Yani çok güzel bir denklem ya. Kaynağını bilemedikten sonra sebeplere bakman sana zulüm olur. Kaynağını bildikten sonra sebeplere bakman sana marifet ve iman olarak gelir. Mezundan lazımın lazımına geçtin. Oradan lazıma döneceksin. Tam denklem bu abi. Şimdi bu nazarla fen bilimlerini incelediğimizi düşünelim. Yasaları inceliyoruz. Kanunları inceliyoruz. Biz bu yasalara ne diyoruz? Adetullah diyoruz. Sünnetullah diyoruz. Evamiri tekviniye diyoruz. Bunları inceleyeceğiz. O zaman fen bilimleri bir kurallar kitabıdır desem doğru olur mu? Olur. Peki bir şey soracağım. Abi kural düzen olmadan konulabilir mi? Her iki hidrojen bir oksijenden su olmasa ben o kuralı koyabilir miyim? Abi bir şey çıktı ortaya. Eğer devamlılık sağlayan kurallar varsa abi kesin düzen vardır. Şimdi fotosentezde o matematiği görüyor musunuz düzeni? Değişmeyen bir formül. Afrika'da da aynı mı? Kenya'da da aynı mı? Türkiye'de de aynı mı? Suyun oluşumu Madagaskar'da aynı mı? Kamboçya'da aynı mı? Her yerde aynı. Şimdi çok ilginç bir durum var. Fen bilimleri kanun kitabı dedim ve kanun varsa düzen var dedim. Sen neden apartmanın üstünden atlamıyorsun? Çünkü kendine çok zarar vereceğin yerin çekmesinin bir kanun olduğunu biliyorsun ve bu düzene riayet ediyorsun. Hatta senin aklını kullanarak bu düzene riayet etmeni fıkıh da öngörüyor ve kendini şuradan atarsan intihara girersin diyor. Dengeni şeriat vermeye çalışıyor. Bir su oluşumunda düzeni gördünüz değil mi? Fotosentezde düzeni gördünüz mü? Gördünüz. Karbonun yarılanma ömründe düzeni görüyor musunuz? O kadar şaşmıyor ki. Bir kitabın kaç yüzyıl önceden geldiğini, bulunan bir iskeletin kaç yüzyıl önceden geldiğini bir karbon testiyle yapabiliyorlar. O kadar güveniyorlar düzene. Peki bir fabrikanın işleyişinde, bacasından çıkan dumanda düzeni görebiliyor musun? Zahiren yok gibi gözüküyor ama o dumanın o şekilsiz gibi gözüken her bir parçası yine belli başlı yasalara göre çalıştığından. Bir insan o yasanın matematiğini bilip yapsa 3 saniye sonra dumanın hali şöyle olacak bile rahat diyebilir. Fizik aleminde gördüğünüz bu düzen halleri altı kazıldığında maddeden dolayı veyahut enerjiden dolayı değil. Altını kazdığında bu düzenin altında çok başka ve ince bir sanat görüyorsun. Hidrojenin atom numarası yani proton sayısı kaç? 1. Helyumun proton sayısı kaç? 2. Altının kaç? 79. Mantıken 79 tane protonu yan yana bağladığında altın olması lazım. Belki ileride bilmiyorum buna bir yol açılır. Allahu alem. Hadi yapalım buyurun. Şimdi ne oluyor biliyor musun abi? Maddenin özelliğinin altını kazdığında aynı madde çıkmıyor. Yani nasıl biliyor musun? İki pirinci birleştiriyorsun. Bir nohut oluyor gibi düşün. Yani o maddelerin özelliklerinden bir sonraki maddeye aynı özelliği vermesi gerekiyor ama öyle olmuyor. 2 tane proton yan yana geldiğinde bir helyum oluşurken tek olduğunda hidrojen oluşuyor. Bambaşka bir olay var yani. Maddenin altını kazdığında maddenin özelliği de yok ortada. Şimdi mesela güneşte ne oluyor? Hidrojen helyuma dönüşüyor. Bak güneş yapıyor bunu. O bir protonu 2 protona dönüştürüyor ve bunun o neticesinde ciddi bir enerji açığa çıkıyor. Buna ne diyorlar? Füzyon enerjisi diyorlardı. 2 hidrojen birleşip bir helyum oluşturuyor ama altında hidrojenin özelliği kalmıyor. Yani maddenin altını kazdığında yine maddenin kendi özelliğini göremiyorsun, bir enerji de göremiyorsun. Bu işleri bu sebeplerin üstünde yapan hakiki bir sebepten başka, hakiki bir sanatkardan başka hiçbir ihtimali göremiyorsun. Kanun varsa onun icraatı için bir de kuvvet olmak zorunda. Kırmızı ışıkta geçemezsin Mehmet diye şurada bana bir kanun koysalar, ben geçtiğimde kırmızı ışık bana yaptırım yapabilir mi? Onun uygulayıcısı bir de kuvvet gerekli. Ömer seninle dünyaya ilk kez gelmiş olsak. Ama dünya bu halde. Ya bir yerlere gidelim diyoruz, bir şeylere biniyoruz. Sürekli kırmızıda duruyorlar, yeşilde geçiyorlar. Ne anlarsın? Düzen var dersin. Nedir bu düzen? Kırmızıda durulur, yeşilde geçilir. Kainatta olan suyun kaldırması da, yerin çekmesi de, aklına ne gelirse. Bunlar da az önceki gibi tecrübeler sonucunda fark edilmiş düzenlerdir. Bir de formülize edebilmişlerse matematiğe de dökmüşlerdir. Ama senin bunları fark etmen, formülize etmen bunların senin elinden olduğu anlamına gelmiyor. Ve bu düzenlerin, kanunların arkasında bir de kudret yani yaptırımcı aramanı zorunlu kılıyor. Yerin çekmesi, ısı transferi, elektriğin yasaları veyahut termodinamik yasaları. Bunlar az önceki gibi fark edilip formülize edilebilen düzenler olmasaydı kimse bunları böyle bir yasa var diye belki de bizlere anlatamazdı. Demek ki fen bilimlerinin varlığı düzenin varlığına delildir. Yeryüzündeki her yerde aynı anayasa geçerliyse tek bir otorite vardır diyebilir miyim? O zaman bu yasaları koyan kimse bir olmak zorundadır diyebilir miyim? Evet. Yeryüzünde geçerli tespit edilen yaklaşık 200 tane sabit yasa var. Ve 200'ü de aynı anda
işlemde. Devam ediyor, çalışıyor sürekli. Birinde ufacık fark olsa ne olur? Atomun oluşumu bile olmaz. Gerçekleşmez. Bizim bildiğimiz matematiğe göre. O zaman Allah aşkına desene kasıt var bunda diye ya. Adamın ayağına 2-3 kez kayınca hakem niye kırmızı veriyor? Kasıt var diyor ya. Senin bu futbolcunun ayağına kaymanda kasıt var arkadaş diyor bak. Az önce de yaptın, uyardım seni. Sen kasıtlı yapıyorsun bunu diyor ya. Ya arkadaş, bir futbolcunun ayağına kaymakta kasıt var. 200 tane sabiteyi böyle mükemmel kıvamda tutmakta kasıt yok mu Allah aşkına? Ya çok basit değil mi yani? Bundan sonrası inanç, yani bir rasyonellik, anladın mı? Kasıt varsa şu bir gerçek. Sen bir akıllı tasarımsın. Seni yapan ve senden beri olan bir zat olmak zorunda. O yüzden vacibül vücut diyorlar buna. Sende kasıt var mı? Var. Sen bir akıllı tasarım mısın? Evet, akıllı tasarımsın. O zaman seni yaratan bir vücut, bir varlık olmak zorunda. Vacibül vücut diyorlar buna. Kim oluyor? Allah Azze ve Celle oluyor işte. Bu teoriden kurtulmak için hangi teoriyi kullanmışlar alternatif olarak? Paralel evrenler. Yani diyor ki alternatif birçok çoklu evrende senin sonsuz deneyin yapıldı da bu kıvam tuttu. En ufak bir delil mevcut değil ya. Neden bunu herkes göremiyor? Bizde bir hastalık var. Ülfet hastalığı. Ne oluyor biliyor musunuz? Sıradanlaşıyor her şey. Şimdi şurada küçük mozaik taşlardan bir kelebek yapsam bir tebrik etmez misiniz? İnsanlar para veriyor. Bunları görmek için müzelere geliyor. Canlı kelebekte neden tebrik etmeye ihtiyacı hissetmiyoruz? Alışkanlık olduğu için. İnsanlar aman canım kelebek zaten, aman bildiğim kuş değil mi? Bu tabirlerle sanat eserinin üzerindeki sanatkarın imzasını siliyor aslında. DNA dediğin 4 harften oluşuyor. Bu ne demek? DNA 4 harfli bir yazılım ve okunmaya muhtaçtır. Okuyan birinin de yapması lazımdır. Biz DNA'ya ne gözle bakıyoruz ama? Vücudumdaki her şeyi oluşturan, yaratan, yöneten DNA nazarıyla bakıyoruz. DNA dediğim bir kitaptan ne farkı var? Şimdi ben şuraya yemek kitabı koysam bana kebap yapabilir mi? Ya da ben bu binanın projesini ortaya atsam, projesindeki yazılım bu binayı yapabilir mi? Hayır, çok fazla parametrelere ihtiyaç var. İcraat sahibi, ilim sahibi, başka faktörlere ihtiyacı var. Şimdi aynı şekilde DNA bir kitap. Sadece bir yazılımken ya zaten DNA yarattı diyerekten sendeki hayret verici bütün özelliklerini söndürmüş oluyorsun. Sen kitaba yazar diyerek mükemmel bir ülfet perdesine girmiş oluyorsun. Şimdi bana bir sanat eseri nazarıyla bak. Benim bir damla suyla ilişkimi kurabiliyor musunuz gerçekten? Peki benim bir damla sudan yaratılmamla uçmam arasında bir fark var mı? Fark varsa benim bir damla sudan siz de yapmanız lazım. Öyle bir şey yok yani. Şu nazarla bak. Karşınızda bir et parçası var ve bu et parçası konuşuyor. Bu et parçası konuşarak seninle anlaşıyor ve senin hislerine dokunuyor. Seni güldürebiliyorum, seni ağlatabiliyorum. Bir et parçasının bunu yapması, bir damla suyun bunu yapması gerçekten benim uçmam ya da bir ejderhanın şu an salona gelmesiyle ne farkı var? Bizim alışkanlıklarımız olduğu için biz alışkanlıklarımıza hayret etmiyoruz. Ve bu da Allah'ı tanımamıza en büyük engel oluyor. Sen şeftali üreten bir fabrika açsan, şeftali üretiyor. Atomları birleştire üretiyor. Bir şehir kadar bir fabrika kurman gerekir belki. Bunun bilimsel deneyleri için. Peki seni kimler tebriğe gelir? Ülke gelirler ya. Ya siz şeftali üreten bir fabrika. Bir atomları birleştirerek şeftaliyi nasıl yaptınız ya? Tebrikler. Bütün gazetelerde baş köşede gezersin. Odundan şeftali çıkıyor ya. Bu daha mı az şaşırtıcı? Odun ya, kütük kütük. Kütüğü ısırdığında o lezzetler mevcut değil. Toprağın altında o renkler mevcut değil. O manevi kalıplar mevcut değil ama o şeftali ondan çıkıyor. Bizde ülfet perdesinden dolayı zaten odundan şeftali çıkıyor diyorsun. Lanet bir hal alıyor işte bu kafan. Kuşların uçması, balıkların yüzmesi. Çok mu normal bir şey? Ne kadar sıradanlaşıyor değil mi bunlar? İşte bunlar sıradanlaştığı anda ben yaratıcı ile ilişkime zarar vermiş oluyorum. Allah Azze ve Celle'yi oradaki imzasını göremiyorum. Bak şu gömlekteki imzaya bak mesela, Ali Veli Osman. Lan Ali de gerçekten hep güzel gömlek yapıyor diyorsun. Ali'ye övgü veriyorsun. Sen şeftaliyi sıradanlaştırdığın anda, kaynağın kutsiyeti kalmadığı anda, lazımın lazım meselesi oluşmadığı anda anlamını yitiriyor. Şeftali sadece sana 30 saniyelik bir lezzet veriyor. Halbuki kaynağın kutsiyetini korusa, Allah'ım sen bana bu nimetleri veriyorsun demek daha cennette de neler verecek diyecek ve çok daha ciddi lezzetler alacaksın. Nedensellik biri olmadan diğerinin ortaya çıkmayacağı iki olaydır. Nedensellikte bir sebep var, bir de sonuç var. Tohumu ektim, bana armut verdi. Sebebi var, sonucu var. Yani nedenle sonuç arasında düzenli bir ardışık ilişki var mı? Var. Nedenle sonuç arasında düzenli bir ardışık ilişki olduğu için insan sonucu kutsal kaynak zannediyor. Çalıştım, para kazandım, çalıştım, para kazandım, çalıştım, para kazandım. Bunların arasında ilişki kurduğum anda bunlardan birisi benim gözümde çok kutsallık oluşuyor. Genelde sonuç oluşuyor. Niye? Parayı patron verdiği için. Dışarıda bunu yaptım, mutlu oldum. Bunu yaptım, mutlu oldum. Bunu yaptım, mutlu oldum. Bu ikisi arasında bir nedensellik kurulduğu anda, hakiki sebebi görmediğin anda bunlardan birisine müptela olmuş oluyorsun. Toprak bir ebin veriyor. Attım verdi, attım verdi, attım verdi mi? Verdi. Ülfet oldu mu? Oldu. Bunlardan birisi kutsallık kazanıyor ve Allah'a vermen gereken kutsallığı sebeplere vermiş oluyorsun. Allah Azze ve Celle sebep sonucu yine kendisini uygun bir şekilde tanıyalım diye yaratmış. Neden sonuç ilişkisi olmasaydı, yani nedensellik dediğimiz kavram olmasaydı dünyada şu anki durumda kalamazdık. Ne demek istiyorum? Açıklayayım. Sebep sonuç ilişkisi olmasa, zıttı olsaydı ben geçmişe mesaj gönderebilirdim.
Sebep sonuç ilişkisi olduğu için ben geçmişe haber gönderemiyorum. Yaptım oldu, yaptım oldu. Sonuç değişmiyor. Sebep sonuç. Sebep gözlüğü atıyorum. Sonuç gözlük yere düştü. Değiştir. Değiştiremiyorsun çünkü sebep ve sonuç ilişkisinin arasında mahkumsun. Bu mahkumiyetim olmasaydı, Üstad geçmiş kader diyor ya. Bu mahkumiyetim olmasaydı ben geçmişe mesaj gönderebilirdim. Sebep sonuç arasındaki çizgiyi kırabilseydim, kırabildiğim anda bu sonuçtan memnun olmayıp değiştirebilirdim. Ve geçmişte herkes sayısal lotoyu aynı anda kazanabilirdi. Geçmişte herkes üniversite sınavlarının sonuçlarını bilebilirdi. Geçmişte herkes KPSS'nin birincisi olabilirdi. Çünkü sebep ve sonuç çizgisini kırabiliyorsun. Böyle bir hayat olmazdı yani. Nedensellik neden koymuş? Çünkü nedensellik olduğu için göğüs kanserine bir ilaç bulursan o bulduğun ilaç göğüs kanserlerinde sürekli işe yarama ihtimali yüksektir. Sebep sonuç ilişkisi olmasaydı göğüs kanserinin ilacı her birinde farklılık göstermek gerekirdi. Çünkü sebep ve sonuca bağlı değil. Çocuğuma her düşürdüğümde zarar görürdü. Bu bir ihtimal mi? İhtimal. Kim var içinizde çocuğunu yere atan? Niye atmıyorsun soruyorum. Çünkü sebep sonuç ilişkisine kafanda bir yeri var. Çocuğumu atarsam çocuğum zarar görür. Nedensellik bizim yaşamımızı devam ettirmemiz için çok önemli. Sebep sonuç ilişkisi olmasaydı yani nedensellik ilişkisi olmasaydı çocuğumu futbol topu gibi vururdum. Niye? Bir şey olmuyor ki çocuğa. Ama 7.de olmayıp 8.de olabilirdi. 9.da bir şey yapmadan da bir şey olabilirdi. Bu yüzden sebep sonuç ilişkisini yaratmış Allah Azze ve Celle. Hayatın sistematiğini, kanunu, düzeni anlayıp yaratıcıyı tanıyabilelim diyor. Nedensellik meselesi anlaşılmazsa insanın ilk hata yapacağı yer kader meselesi olur. Birisi sebep sonucu yok sayar, aklı ve iradeyi ortadan çıkarır, kendisini mesul hissetmez. Kim bu? Cebriye. Birisi sebep sonuç ilişkisine o kadar kuvvetli önem verir ki Allah bu sebep sonuç ilişkisinin Allah bile dışına çıkamaz der. Hatta bu yüzden mucizeyi de inkar eder. Mutezile. Yani kaderin ince dokunuşlarını anlayabilmek için bile nedensellik meselesini iyi anlamak gerekiyor. Bu yüzden özellikle nedensellik İmam Gazali ile anıldığı için İmam Gazali'den bir şey söyleyeceğim. İmam Gazali sebeplerin bağına inanmakla birlikte böylesine bir bağın her zaman zorunlu olmadığını savunur. Mükemmel bir tespit. Ateşe elini vurduğunda büyük bir ihtimalle yakar. Çünkü nedensellik vardır. Ama Hazreti İbrahim olursan yakmaz. Çünkü Allah kanunlara uymak zorunda değildir. Kanunlar Allah'a uymak zorundadır. Bak ne yapıyor biliyor musun? Melzum lazım ilişkisini hep lazımın lazımına bağlıyor. Ve devamında ateşte yakıcı özellik yoktur. Allah'ın yaratmasıyla ateş yakar. Güneşin kendi zatıyla ısıtıcı özelliği yoktur. Allah yaratırsa o ısı yaratılır. Yani ısıyı da yaratan Allah. Suda hayat verme özelliği yoktur. Suyu toprağa düştüğünde bu nedenselliğin sonucunda o hayat verme eylemini yaratan bizzat Allah'tır. Bu nazarla baktığında yağmur yağmaz. Allah yaratır ve yağdırır. Su hayat vermez. Allah o Hay ismiyle onu yaratır. Güneş ısıtmaz. Isıyı yaratan bizzat Allah'tır. Ateşin kendisinde yakma özelliği yoktur. Yakan Allah'tır. Bu nazarla baktığında ne oluyor? Kainatın tamamında Allah o kutsallığını korumuş oluyor senin kalbinde ve zihninde. Yani İmam Gazali'ye göre neden sonuç ilişkisi cari geçerlidir. Ama burada gördüğünüz bir fiil varsa onu işte yaratan fail Allah'tır. Bir anne baba olayından çocuk netice gelir. Anne babaya neden desem çocuk sonuç olur. Ama bu neden bu sonucu yaratamaz. Bunu yaratan bizzat Allah'tır diyor. Mükemmel bir yaklaşım. Gerçek fail, gerçek yaratıcı, müsebbibül esbab Allah'tır diyor. Kainatın tamamına bu nazarla baksana. Bir gün annem sana evladım, canım diye sarıldığında bu şefkati asıl Allah'tan deyip gene Allah'tan bilirsin. Haşa zaten Allah kuralları tabi olsa mesela oksijen normalde yanıcı bir şey. Hidrojenle birleştiğinde de yanması lazım. Ama hidrojenle birleştiğinde yanmıyor. Orada aslında o kural ortadan kalkıyor. Yani tek bir kural yok. Belli bir kural girdiğinde diğerini kaldırıyor. Çok güzel. Az önce Yoksa bunu anlatmaya çalıştım. Belki Aynen. anlatamadım ama maddenin altına indiğinde madde görmüyorsun. Yani başka bir el görüyorsun. Aynen. Yani Allah orada o kuralı kaldırıyor başka Tabii, bir kuralı koyarak. tabii. Yani kural sadece sürekli işlemiyor. Tabii. Çok güzel. Her olayı kendinden önce gelen olay belirler. Bu determinizmdir. Determinizme göre bir kelebeğin kanat çırpışı bilmem nerede bir fırtınaya dönüşebilir. Parçacıklı bir yapıdır. Parçacıkların her birinin birbiriyle bir ilişkisi vardır. Az önce konuştuğumuz nedensellikten bir farkı yok. Niye anlattın Mehmet o zaman bunu? Şu yüzden. Tarihsel determinizm diye bir olay vardır. Tarihteki bir sonucu kendinden önce gelen bir sebep belirler. Tarih sürekli tekerrür eder, kendini tekrar eder demelerinin sebebi tam bu olguya binaendir. Tarihsel determinizme binaendir. Tarihsel nedensellik bile diyebiliriz buna. Kur'an tarihsel determinizmi ele alırken en çok vurguladığı şey kavimlerin helak oluş meselesidir. Ve bunu önden hazırlayan faktörlerdir. Yani sonuç olarak kavimler helak olmuştur. Neden olarak? Neden helak olduğunu vurgular. Örneğin neden olarak Allah'ın gönderdiği risaleti yani peygamberliği yalanlamak neden? Kavimlerin helakı olan sonuca en büyük sebeptir. Kavimlerin helak olmasındaki başka nedenler de ne olmuştur? Zulümler ve ciddi hatalar olmuştur. Bu döngüye biz tarihsel determinizm diyoruz. Ve Ra'd suresinde şöyle geçiyor. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe, nedeni değiştirmedikçe
Allah onların durumunu değiştirmez, sonucu değiştirmez. Tarihsel determinizme bir örnek olmuş oldu. O zaman biz az önce 1 saat boyunca konuştuğumuz biyolojik örneklere adetullah, sünnetullah dedik. Peki toplumdaki kendini tekrar eden sosyal olaylara da adetullah diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aynı şekilde günahkar ve ahlakı zafiyetleri olan bir insan kendini düzeltmedikçe Allah da onu düzeltmeyecektir. Az önceki ayete binaen böyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Yani bu tür konularda irade tamamen insanın kendisine verilmiştir. Allah adetullahı, sünnetullahı senin iradeni merkez tutaraktan yaratıyor. Yani bir koca tas süte bir damla mürekkep damlatsam bütün süt o mürekkebin rengine boyanır mı? Evet, boyanır. Aynen öyle de kaderin işleyişi senin bir damla mürekkep rengindeki iradenin üzerine inşa ediliyor. Sen nasılsan Allah da sana öyle bir muamelede bulunuyor. Fertlerin yaşaması ve ölümü için nasıl biyolojik kanunlar bulunduğu gibi toplumların yaşaması veyahut helakı için de aynen öyle sosyal sünnetullahlar mevcuttur. Sosyal kanunlar mevcut. Kur'an'da tabiatta cari olan yasalarla sosyal kanunlar arasında bir bağ kurulmuştur. Ve ne zaman sosyal düzenler, insanlar arasındaki ilişkiler, ahlak yapıları bozulsa, zulümler başlasa Allah tabiattaki cari olan yasalarıyla o toplumları helak etmiştir. O yüzden sosyal kanunlar ile tabiattaki Allah'ın cari olan kanunları arasında böyle bir ilişki vardır. Hazreti Nuh'tan itibaren birçok kavmin depremle, selle, kasırgayla, denizde boğulmayla helaketin altında yine aynı bahsettiğimiz ilişkiler yumağı vardır. Ve biz buna tarihsel determinizm diyoruz. Ve bir şiirle bitirmek istiyorum. Şiirin adı Onun Sanatı. Yok bir vardır, geçit vermez dar mı dardır. Yok bir yoktur, akıl ermez ne de çoktur. Var bir yoktur, yüz yuvarlak dönen oktur. Var bir vardır, ona varmak bu kadardır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.